Detoks, toksinlerin dışarıya atılmasıdır. Yani vücudumuzda birikmiş zehirlerin dışarıya atabilme sistemidir. Peki ne oluyor da bedenimize zehirler çıkıyor? Yani ne yapıyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz, havadan nasıl besleniyoruz ya da beslendiklerimiz içinde neler var ki bunlar bize zehir olarak yansıyor ve biz bunları atmak durumundayız. Nasıl ki evimizi işte bir ilkbahar yaz temizlikleri yapıyorsak, bazen yaz sonu bir kışa hazırlık yapıyorsak bedenimizde de bu şekilde toksinleri birikmiş olan çeşitli şekilde gıdalardan, besinlerden, havadan birçok yerden bedenimize gelmiş olan toksinleri, zehirleri atabilmek, temizleyebilmek çok önemli. Atamadığımızda ne oluyor? Bunlar birikiyor, çöp yığınları haline geliyor ve günün birinde çöpler patlıyor. İşte hastalık, rahatsızlık ve bazı kaza, bedensel kazalara yol açıyor. Öyleyse bedenimizin bu bütün kimyasallarının, bütün zehirlerinin ana toplandığı yer neresi? Öncelikle kimyasal fabrikamız, karaciğerlerimiz. Karaciğerimiz bedenindeki bütün o kimyasal işlerle ve işte diyelim ki herhangi bir gıda aldık. O gıdanın içerisinde diyelim ki bir zehir var. Yani bir ilaç var ya da bir GDO'lu ürün. Herhangi bir şeyi öncelikle karaciğere gidip burada işlenmek durumunda. Tanımlayabildikleri ve tanımlayamadıkları var. Bugün tereyağı diye aldığınız, yediğiniz şeylerin içinde bile birçoğu aslında kimyasal bileşikler, bitkisel çeşitli karışımlar ve bakıyorsunuz ki o değil. Ya da diyelim ki siz gittiniz herhangi bir şekilde bir zeytinyağı aldınız. O zeytinyağı ısıl işlemlere uğradı. İçinde faydalılardan çok faydasız ürünler çıktı. Ve bir bakıyorsunuz ki bunların her bir tanesi öncelikle karaciğerde birikiyor. Yine aynı şekilde böcek ilaçlamaları yapıldı. İşte bazı gübrelemelerle bitkilerde bir sürü zehirler, toksinler birikti ve bunlar gıdalarımız yoluyla bize geldi. Bazılarınız diyeceksiniz ki işte ben çok şükür artık antibiyotik kullanmıyorum, bedenime çok iyi bakıyorum vesaire. Ama gidiyorsun et yiyorsun, işte o hayvana belki antibiyotik uygulandı. Bugün bütün tavuklara antibiyotik uygulanıyor. Onların tabii ki yumurtaları, işte birçok yerde yediğiniz kekler, pastalar her bir tanesinden bedenimize antibiyotikler doğal olarak giriyor. Ama doğal olmayan şeyler giriyor aslında. Ve bunlar için evet karaciğer bu kadar çok önemli ama karaciğeri nasıl temizleyeceğiz veya karaciğerimiz kendisini nasıl temizliyor? Şimdi belli bir yere kadar evet o bazen yağlanıyor, bazen asitleniyor, bazen kendine yaralar, bereler yapıyor ama çok şükür ki en kolay yenilenebilir bir organımız. Ve o da kendi şekliyle tortularını, çöplerini bir şekilde safra kesemize yolluyor. Ve buradaki özellikle üretilen safra bir taraftan bütün metabolizmamızın içinde yağların eritilebilmesi, besinlerin dönüştürülebilmesi, sindirilebilmesiyle çok önemli bir şey. Ve karaciğer çalışmadığında aslında safra kesemiz, midemiz, bağırsaklarımız birçok şeyler çalışmaz hale geliyor. Ve bu zaman içerisinde tabii ki toksinlerini bu sefer vücudun çeşitli organlarına ve hücrelerine atıyor ve bedenimiz hızlı bir şekilde yıpranmaya, yaşlanmaya ve bir şekilde o yıpranmayla beraber de müthiş bir şekilde eskimeye başlıyor. Oysa ki karaciğerimiz eğer yeni ise, yenilenmiş haldeyse ya da biz bunu gerektiği şekilde arıtabiliyorsak müthiş şekilde iyileşebiliyor, dönüşebiliyor ve artık sen gün be gün bedenini de yenileyebilir, yenilenen bir hale geliyorsun. İşte bu sebepten dolayı karaciğerin temizlenebilmesi ve onun da aslında bir şekilde çöplerinin birçok enerjisini biriktirdiği safra kesesini ki safra kesesinde ne oluyor? İşte çamurlar birikiyor, taşlar birikiyor, işte kanallarında, çevresinde ve buradan giden şeyler bu sefer çeşitli organlarda da özellikle pankreasımız, midemiz, ince bağırsaklarımız burada çok büyük bir şekilde rahatsızlanmaya başlıyor. Ve eğer yeteri kadar saframız doğru şekilde salgılanmıyorsa özellikle ince bağırsaklarımızın içerisinde buradaki sindirimin çok büyük bir kısmı buradayken burada olumsuz bizi etkileyecek faydasız, zararlı bakteriler üremeye başlıyor. Bu hem bağışıklık sistemimizi hem de bütün bedenimizi bu sefer yoran ve bununla bağışıklık sistemimiz çalıştığı, uğraştığı için diğer alanlarda kendini yeteri kadar hani çalıştıramayan bir hale geliyor.
Yani safra dediğiniz zaman bedenin içindeki her türlü sistemi çok önemli bir şekilde etkileyen bir durum. Özellikle damar sertlikleri. Ve mesela buradaki yine safranın çok önemli etki ettiği şey kulunçlarınız, boyun ağrılarınız, dizlerinizdeki tıkırtılar, eklem yerlerinizdeki sertleşmeler, katılaşmalar. Yani bir yerde aslında bedenimizin birçok alanında aşırı asidik bir duruma sebep oluyor. Şimdi bir de tabii şöyle yanlış anlaşılan bir şey var. Hadi o zaman alkali olalım. Bu da yanlış bir bilgi, çok ezber bir bilgi. Neresi asidik, neresi alkali olacak? Bedenimizin öyle mükemmel bir dengesi var ki mesela midemiz asidik olmak durumunda. Yani 2,5-3 pH'ında bir aside ihtiyacımız var orada ki bir şekilde yediklerimizi hazmedebilelim. Orada bir güzel bir şekilde parçalayıp yakabilelim, özellikle proteinleri. Şimdi siz eğer gereği kadar aside sahip değilseniz mideniz hazmedemiyor, ama asit mide yerine kalkıp da alkali olması gereken yerlerde bol miktarda varsa, ki bunların işte başında mesela diyelim ki pankreasında, bu sefer işte ince bağırsaklarında, işte diyelim ki kalın bağırsaklarında, buralarda bu sefer hani o orta derecede bir dengeli olması gereken, ki pH'ımızın bize faydalı bir oranda olması gerekirken aşırı asidiye gittiğimizde denge bozuluveriyor. Ama diğer taraftan midemizde de bu asit miktarının yüksek, alkali olması gereken noktalarda da tam tersine alkali olması gerekiyor. Kanımız ise çok enteresan bir şekilde sürekli kendini tam da böyle bir ortada bir dengede tutar. Yani 7,4. 7'dir tam ortası ve 7,4 11 biliyorsunuz ki. Ve burada müthiş bir denge ile vücudumuz, biz ne yersek yiyelim, kanımızın en önemli şey oranın pH'ının dengede durabilmesidir. Ama bunun yapılabilmesi için bazen fedakarlıklar yapar vücudumuz. Yani bazı yerlere bu sefer asit dengesini, baz dengesini bozarak oralarda bazı denge bozuklukları yapar. Bu yine bizim bir taraftan beslendiklerimizle alakalıdır. Ama şimdi gelin bir üst rafa çıkalım. Bizim ne yiyip ne yemeyeceğimize, kendimize faydalı bir şey alıp almayacağımıza, bize zararlıya yönelten şey aslında bir taraftan duygularımız, düşüncelerimiz ve varlığımızın bilgi olarak da bizim zararlılara yönelmemiz ve kendimiz için faydalıyı seçmememiz. Yani daha yukarıda aslında duyguda varlığımızın ihtiyacı olanları almaktan kaçındığımızda, burayı görmezden geldiğimizde beden içinde faydalıları görmezden geliyoruz. Ve bu sefer fark etmez demeye başlıyoruz. Fark etmez demeye başladığımız andan itibaren böbreklerimiz faydalıyla faydasızla fark etmez diyor. Ve bu sefer kanımız ile ürik asiti, içerideki işte diyelim ki alkali ile asidi sindirilecek ve atılacaklar arasında ayrım yapamamaya başlıyor vücudumuz. Sen bu sefer duygularında aynı şekilde ne yapıyor? Bunları duygusal olarak da birçok şeyi alamaz, fark edemez ve sindiremez hale gelip bu sefer travmalar dediğimiz geçmiş hallerin içerisinde boğulmalara yol açıyor ki işte biz bu detoks programlarımızda duyguda, zihinde, bedende, her bir alanda yenilenmeye davetliyiz ve bu alanda inşallah güzel başarılar elde edeceğiz. Bunun beslenme ayağını şu anda özellikle anlatmak istiyorum ki bazı ürünler kullanacağız. Özellikle kullanacağımız ürünler hava. Doğru, güzel bir şekilde nefes alacağız. Su. Suyu doğru şekilde nasıl içeceğimizin bilgisiyle buluşacağız. Tuz ve mineraller bedenimizin elektrolit dengesini, yani elektrik dengesini oluşturacak. Sodyum, potasyum, magnezyum, hani bor vesaire gibi birçok tuzların doğru şekilde nasıl kullanacağımızın, ihtiyacımız oranında kullanmayı öğreneceğiz. Ve bazı analizler yaparak yüzümüzde, bedenimizde hangi vitamin ve minerallere ihtiyacımız varsa, geçmişten gelen kronik rahatsızlıklarımız varsa bunlara göre de bazı vitaminleri, mineralleri, tuzları sizlere tavsiye ederek bedenimizin ihtiyacı olanları, eksikliklerimizi tamamlayıp fazlalıklarımızı bırakabilmek üzere bir yolculuğun içinde olacağız. Diğer taraftan tabii ki
istikrar çok önemli ve bu istikrar için en başta niyet edebilmeniz çok önemli. Gerçekten niyeti olanlarla, yani fayda almak isteyen ve bu faydada neler var? Diyelim ki üzerine yapışanlar var. Duyguda, düşüncede yapışanlar atılırken diğer taraftan beslenme yoluyla, doğru odaklanmalarla bir bakacaksın ki yağ paltoların var, onlar çıkacak. Bir bakacaksın ki bedeninde bir sürü toksinler, organlarını sarmış bir sürü zararlılar var. Bunlar temizlenecek. Bakteri ve parazitler belki birçok organını başta kalın bağırsak üzere sarmış ve oradaki faydalı bakterilerin azalmış. Faydalıları çoğaltıp faydasızları azaltmak üzere bir sürü çalışmalar yapacağız, egzersizler yapacağız. Tabii ki bununla ilgili arada boşaltımlar, temizlikler, birlikte bazı çalışmalar yapacağız. Bütün yapacağın adımlar sana önceden verilecek ama her bir tanesi her hafta tekrar edilecek. Ve bu tekrarlar içerisinde bazen de buluşacağız. Bütün soruları cevaplayabilmek üzere, yani o sık sorulan sorularımız var. Onların her bir tanesini sizler okuyacaksınız ve o sık sorulan soruların bilgilerini aldıktan itibaren yeni sorularınız varsa onlarla da ilgili canlı yayınlarda diyeceğiz ki bakın bu böyledir, şu şöyledir. Uygulama olarak birçok şey göstereceğiz. Tabii ki doğru ürünleri kullanabilmek çok önemli. Her bir kullanacağınız bir vitaminin, mineralin doğrularını, birçok muadillerini ya da doğal olarak kullanabileceğinizin, kendinizin yapacağı birçok alternatifleri de size sunacağız. Şu var tabii ki, evet en faydalısı bu ama bulamıyorsan şu, işte yurt dışındayken belki şunlar, bunlar gibi birçok açıklamaları size getireceğiz. Sadece doğru ve güzel niyet edin. Bizimle birlikte olun, yol alın, yola çıkalım. Göreceksiniz ki bir sürü faydalarla buluşacaksınız. Bu detoksun sonunda, bu arınmanın sonunda her birimiz dua edelim, şükredelim. İyi ki buluştuk diyelim. Gerçekten ne kadar faydalı, güzel bir topluluğun, güzel bir çalışmanın, güzel, faydalı bir enerjinin içindeyiz diyelim. Çünkü bu aynı zamanda online bir kamp olacak. Bir arınma, beslenme, yenilenme, dinçleşme kamp olacak. Ve bedenimizde birçok bu toksinler gittiğinde beynimizin, zihnimizin, varlığımızın ne kadar açıldığını göreceğiz. Duygularımızdaki birçok o böyle saplantılar, geçmişe takılan yerler yavaş yavaş fark edilerek oralarda da iyileşmeler olacak. Nefesimizi tuttuğumuz yerler, hayatımıza bastırdığımız ve kendimizi böyle sakındığımız birçok geçmişte aslında faydalı şeyler tekrardan ortaya çıkacak. Bir çiçek gibi hayata yeniden açabilmenin yolu bizlere sunuluyor olacak. Ve bunun faydalarını gördüğümüzde ondan sonra da en önemlisi hayatımıza yayacağız bunu. Göreceğiz ki etrafımızdaki bunu yapmayan, arınma yapmayan insanlarla ne kadar farklar oluşuyor. Duygu ve düşünce hızlarımız ne kadar artmış. Şuur ve idrak hızlarımız, o aradaki birçok, ki zaten hani sadece organlarda değil hormon sistemlerimize de başta tiroid olmak üzere bunlar nasıl açılır? Bağışıklık sistemimiz, sıcağa, soğuğa karşı duyarlılıklarımız nasıl iyileşir? Bedenimizin diyelim ki dışarıdan gelen çeşitli virüslere, bakterilere karşı korumaları nasıl arttırılır? Bütün bunlarla ilgili anlatacağız, aktaracağız. Evet, sağlıklı olacağız ve sağlıklı nesiller için sağlıklı bir birey olarak aynı zamanda duygu ve düşünce sağlıklarımızla da birlikte örnek olacağız. Her birimiz bu sefer kazandığımız sağlığı, faydayı gideceğiz. Biz de binler anlatacağız. Her yıl on binlerce dostumuz çok şükür şifalanıyor, iyileşiyor. Bizler de onlardan biri olabilmek üzere bu yolun içindeyiz. Burada iyi dinleyin. Dinleyebilmek çok önemli. Tavsiye edilenleri doğru şekilde anlayarak uyguladığınızda, bunları hayatınıza geçirdiğinizde göreceksiniz ki gerçekten çok kolay ve hani bir buçuk gün için yaptığımız, o kadar böyle adım adım gelen, kendiliğinden böyle o arıtmanın böyle birçok üzerimizdeki yükler gittikten sonra nasıl zıplayarak yürüyeceğiz? Yani bu kadar mı lezzetli, bu kadar mı hafiflemek, bu kadar mı sağlıklı olmak güzel? Binlerce dostumuz gibi siz de bunu yaşayacaksınız ve ondan sonra da tabii ki dikkat edeceğiz. En iyi temizlik kirletmemek diyeceğiz. O tertemiz olmuş bedenlerimizin bu sefer daha özenli bir şekilde sahip çıkarak hayatımıza, bedenimize sahip çıkıp değerini bileceğiz. Bize verilen emanetleri böyle tatlı ve lezzetli bir şekilde kucaklayacağız. Yenmemesi gerekenleri doğru vakitte sakınacağız. Yenmesi gerekenlere güzel bir şekilde kucağımızı açacağız. Hayat bizi kucaklayacak. Biz hayatı kucaklayacağız. Güzel tat ve lezzette arınarak faydada, faydalı işlerde ve şifada buluşalım. Sevgili dostlarım, görüşme niyetiyle. Hoşça kalın.